Şimdi hayal et. Yıl milattan önce 1450. Mısır tarihinin en parlak ve en güçlü dönemini yaşıyor. Yeni krallık, 18. hanedan ve sen bu görkemli medeniyette yaşayan erkek bir soylusun. Güçlü, saygın ve bu kadim toprakların efendilerinden birisin. Bu videoda o görkemli medeniyette bir gününün nasıl geçtiğini sana anlatacağım. Uyanışından gecenin karanlığına kadar attığın her adımı, aldığın her kararı ve omzundaki sorumluluğun ağırlığını birlikte yaşayacağız. Gözlerini kapat ve kendini binlerce yıl öncesine bırak. Çünkü birazdan başlayacak olan hayat senin hayatın. Hayatına dair ilken tenini okşayan o kadim güneşin sıcaklığıdır ve Nil kıyılarından yükselen bereketli toprağın hafif kokusu. Bu sadece bir sabah değil, bir çağrıdır. Uyanışın bir medeniyetin damarlarında atar. Soyun bu toprakları yüzlerce yıl önce kök salmıştır. Ataların, firavunların yanında savaşlar kazandı, şehirler kurdu. Onların kanı ve hafızası şimdi senin damarlarında akıyor. Sen bu nehrin bir evladısın. Bu senin hayatın. Şafak sökerken bilincin bedene dönüşü her sabah aynı ritüelle başlar. Önce sesler ulaşır, sazlıkların arasında avlanan bir balıkçının keskin çığlığı ve avludaki palmiye yapraklarının binlerce yıldır süren fısıldaşması. Bu sesler zamanın kendisi kadar eskidir. Ardından bir koku gelir. Evinin kalbindeki havuzdan yayılan nilüferlerin gecenin serinliğinde suya bıraktığı o tatlı ve yoğun raiha senin toprağının ve gücünün kokusudur. Doğrulurken ense kökünü destekleyen pürüzsüz ve serin ahşabın varlığını hissedersin. Bu oyma baş dayanağı gecenin bunaltıcı sıcaklığının zihnini bulandırmasını engelleyerek güne net bir düşünceyle başlamanı sağlamıştır. Vücudunu saran incecik, saf keten örtüyü üzerinden atıp ayağa kalkarsın. Cilalı kerpiç zeminin pürüzsüz ve serin dokunuşu, tabanlarından bedenine toprağın ham enerjisini yayar. Pencereye doğru ilerlediğinde gökyüzünün hala uykuda olan yüzüyle göz göze gelirsin. Bahçedeki incir ve nar ağaçları sabahın ilk ışıltısında gölgeden heykellere dönüşür. Villanın ötesinde ise hayatın kendisi olan Nil Nehri akar. Sabahın ilk ışıklarıyla gümüş bir yılan gibi parıldayan nehir, henüz kendi sükuneti içindedir. Avludan sızan taze sabah havası ciğerlerini doldurur. Hizmetkarların bir gölge oyunu gibi sessizce ve süratle günlük görevlerini yerine getiriyor. Onların varlığı tıkır tıkır işleyen bir düzenin ve senin iradenin bir kanıtıdır. Senin ilk görevin ise arınma alanına doğru ilerlemektir. Taş teknenin içine adım attığında bir hizmetkarın omuzundan büyük testiyle ılık su döker. Bu an uykunun ve gecenin son vedasıdır. Avucuna bırakılan beyaz natron tozu suyla birleştiğinde cildini arındırırken hafif bir karıncalanma hissi bırakır. Bu sadece bedenin uyanışı değil, tanrılara kutsal olanın titreşimine yeniden dokunmaktır. Son durulama suyu ise bambaşkadır. Mür, tarçın ve lotus yağlarının damıtılmasıyla elde edilmiş bu değerli sıvı, tenine gün boyu taşıyacağın ilahi bir koku bırakır. Hizmetkarlar yüzünü pürüzsüz bırakmak için son dokunuşları yapar. Bu tanrıların ve firavunun temiz, tıraşlı görünümünde bir saygı duruşudur. Parlak, bronz aynadaki yansıman da bu toprakların gücünü taşıyan kararlı bir sima belirir. Her soylunun güne başlama ritüelidir bu. Sadece estetik değil, kutsal bir korumadır. Gözlerine çekilen sürme sana tanrıların gözünü hatırlatır. Horus'un gözü gibi koruyucu, Ra'nın gözündeki iradesi gibi yakıcıdır. Artık dönüşümün son aşamasına geçilir. Soyluların giysileri zarafetle düzenlenmiş pileli keten katmanlardan oluşur. Belini saran ve erkek soyluluğunun simgesi olan şentin, kiltin üzerine giydiğin bu katmanlar, omuzları zaferle oturan bu giysi sana saygı kazandırır. Hareketlerine alışkanlık, duruşuna ise bakar sağlar. Ardından gücün ağırlığı gelir.
Omuzlarına oturan değerli taşlarla ve altınlarla işlenmiş geniş usek kolyesi her nefes alışında varlığını hissettirir. Ayaklarına papirüs liflerinden örülmüş sandaletlerini giyersin ve son olarak omuzlarına dökülen özenle buklelenmiş ve hoş kokulu yağlarla parlatılmış peruk başına yerleştirilir. Artık sende kalan yalnızca bir ad değil, bir soyun yankısı, bir medeniyetin simgesidir. Giyinme ritüelin tamamlandığında özel çalışma odana geçersin. Burada seni ellerinde yıldız haritaları ve papirüs tomarlarıyla bekleyen saray astroloğun karşılar. O tanrıların gökyüzüne yazdığı kaderi okuyan kişidir. Bu sabahki gündemin önümüzdeki hafta için doğru zamanlarını belirlemektir. Astrolog, güneşin ve ayın konumlarında takım yıldızlarının durumuna göre hangi günün bir anlaşma imzalamak için uğurlu, hangi günün bir yolculuğa çıkmak için tehlikeli olduğunu anlatır. Tanrı Tot'un bilgeliğinin yeryüzündeki bir yansıması olan bu hesaplamalar senin kararlarını şekillendirir. Bu sadece bir fal değil, evrenin ritmiyle uyum içinde hareket etme sanatıdır. Ailenle birlikte yaptığın sabah kahvaltısı günün fırtınalarından önceki sakin limandır. Taze pişmiş arpa ekmeğinin buğusu, tatlı incirlerin lezzeti ve seramik kasedeki besleyici biranın topraksı tadı. Ve hepsinin arasında toprağın kalbinden gelen o maya kokusu. Sabahın ilk duası gibidir. Bu anların huzuru birazdan omuzlayacağın sorumluluk için sana güç verir. Gün artık geri dönülemez bir biçimde harekete geçmiştir. Sofranın huzurundan kalkarken dışarıdaki dünya iradeni beklemektedir. Başkatibin yüzünde zar zor bastırıldığı bir gülümsemeyle yaklaşır. Kuzeydeki sulama kanalları kusursuz işlemiş, Nil'in bereketi tüm tarlalara ulaşmıştır. Bu yılki hasat halkın dillerinden düşmeyecek kadar zengindir. Bu toprağın sana sunduğu bir ilahidir. Bu güzel haberin ardından mülkünün zenginliğinin kaynaklarını bizzat görmek istersin. Önce fırına uğrarsın. İçerideki sıcaklık yüzüne bir dalga gibi çarpar. Fırıncılar neşeyle yüzlerce ekmek ve ballı tatlı çörekler pişirmektedir. Havadaki yoğun maya kokusu bereketin en somut halidir. Sonra ise bira imalathanesine geçersin. Dev küplerde mayalanan biranın keskin, tatlımsı kokusu. Biracılar sana ikram ettikleri taze birayla gününü kutlar. Son olarak dokuma atölyesine bakarsın. Mekiklerin ritmik tıkırtısı Mısır'ın refah senfonisi gibidir. Bugün sadece villanın sınırları içinde kalmayacak. Mısır'ın yaşayan kalbine karışacaksın. Avlunun kapısında seni bekleyen manzarayla karşılaşırsın. Dört güçlü taşıyıcının omuzlarında ince ahşaptan yapılmış ve keten perdelerle çevrili tahterevanın durmaktadır. İçeriye kurulduğunda taşıyıcılar tek bir ritimle ve sarsmadan hareket etmeye başlar. Perdeyi hafifçe aralarsın. Dünya, taş döşeli sokaklarda sessizce akarken senin varlığın görülmekle kalmaz, hissedilir. Dar sokaklardan ve kerpiç evlerin arasından geçerken hayatın tüm sesleri ve kokuları sana ulaşmaktadır. İnsanlar tahterevanını gördükleri an durup kenara çekilir ve başlarıyla saygıyla selam verirler. Bu senin varlığının sokaktaki sarsılmaz yansımasıdır. Tahterevan, şehrin ticaret merkezinde büyük bir tüccarın dükkanının önünde durur. Amacın Suriye'den yeni gelen kervanların mallarını bizzat görmek. Lübnan'dan gelen sedir ağacı yağı, Ege'den gelen gümüş işlemeli kupalar, Nubiye'den gelen abonoz ve fil dişi. Tüccar seni dükkanının en özel bölümünü alır. Gözüne lapis lazuli taşından yapılmış kusursuz bir keper figürü takılır. Bu kutsal varlık Tanrı Kepri'nin ta kendisini temsil eder. Her sabah güneşi yeniden göğe taşıyan ilahi güç ve yeniden doğuşunun sembolüdür. Pazarlık yapmazsın çünkü güzellik değeriyle tartılmaz. Sadece onu işaret edersin. Sessizlik kararın kudretidir.
Yolculuğun şehrin kutsal bölgesindeki devasa tapınak kompleksinin önünde son bulur. Tapınağın girişinde seni karşılayan dev taş sütunlar her biri bir tanrının omzunu taşıyormuş gibi göğe yükselir. İçeri adım attığında havayı kaplayan mür, reçine ve buğrun keskin kokusu iliklerine kadar işler. Tahterevandan indiğinde seni bambaşka bir dünya karşılar. Burası halkın da girebildiği dış avludur. Her yüz bir dua gibi susar. Her adım bir geleneği sürdürür. Bu avlu kutsallığın ayak izleriyle doludur. Geçmiş burada fısıldaşır. Bu avluda yürürken başını kaldırdığında şehrin ve tüm yapıların ötesinde ufukta beliren o üç devasa gölgeyi görürsün. Piramitler. Onlar atalarının yani tanrı krallarının ebedi evleridir. Güneşin altında birer insan yapımı dağ gibi parıldarlar ve sen o dev gölgelerin altındayken bildiğin hiçbir zamanın seni kapsamadığını fark edersin. Burada zaman değil, sadece ebediyet konuşur. Tapınak ziyaretinin bir parçası olarak milyonlarca yıllık evinin yani inşaatı devam eden kendi anıt mezarının bulunduğu yere gidersin. İçeride sanatkarlar hayatının en önemli anlarını duvara işlerken ölümünün bir son olmadığını, sadece başka bir varoluşa geçiş olduğunu derinden hissedersin. Duvarlardaki tasvirlerde oğlunun da yer aldığını görür, soyunun ve adının onunla birlikte Mısır topraklarında yaşamaya devam edeceğine olan inancını tazelersin. Bu anıt ebediyette olan inancınla inşa ediliyor. Günün resmi yükümlülüklerini tamamladığında ruhun başka bir şeye, atalarının kanından gelen o ilkel içgüdüye yönelir. Bir erkeğin, bir liderin doğa üzerindeki gücünü ve ailesini besleme yetkisini kanıtladığı o kutsal eyleme. Bu içgüdü avlanmaktır. Hizmetkarların seni Nil'in sazlıklarla kaplı, sakin bir koya götürecek olan hafif ve dar papirüs sandalları hazırlar. Sandal suyun üzerinde bir yaprak gibi süzülür. Etrafında bir yaşam senfonisi vardır. Aniden bir kuş sürüsü önünden havalanır. İçgüdüsel bir zarafetle fırlatma sopasını savurursun. Sopanın havada çizdiği kabis bir katibin fırça darbesi kadar kusursuzdur. Bu sadece bir spor değil, bu doğanın kaosu üzerinde kurduğun hakimiyetin bir tezahürüdür. Avdan döndükten ve akşam güneşi gökyüzünü kızıla boyadıktan sonra ziyafet öncesi hazırlık için özel odana geçersin. Burası zamanın durduğu bir arınma mabedidir. Rüzgarın dans ettirdiği tül perdeler, gölgelerle bir rüya dokur. Lotus, sandal ve mür kokuları havaya sinmiştir. Her nefeste içini kutsallık doldurur. Hizmetkarlar ısıtılmış kutsal yağları vücuduna yavaş ve ritmik hareketlerle uygular. Bu masaj sadece kaslarını gevşetmekle kalmaz. Ruhunu da günün ağırlığından arındırır. Arkadan çalan lirin sakin melodisi eşliğinde bedenin ve zihnin gecenin görkemli şölenine hazırlanır. Gece çöktüğünde ve avlu meşalelerle aydınlandığında şölen başlar. Müzisyenlerin çaldığı arp ve flüt sesleri konukların kahkahalarına karışır. Diğer soylularla, komutanlarla ve uzak topraklardan gelmiş tüccarlarla sohbet edersin. Bir komutana güney sınırındaki son askeri manevralarının başarısını sorarsın. Onun gözlerindeki saygı, savaş meydanında kanıtlanmış bir lider olarak senin de varlığını doğrular. Kadehlerde en iyi şaraplar içilir. Tepsilerde en lezzetli yemekler sunulur. Bu sohbetler sadece bir eğlence değildir. Aynı zamanda bir istihbarat ağıdır. Bir gülümsemen bir ittifakı mühürleyebilir. Bir kaş çatışın ise bir geleceği karartabilir. Günün zırhları sessizce birer birer düşerken geriye yalnızca şeffaf özün kalır. Ne bir soylu ne bir ünvan. Sadece sen. Bu toprağın sesi. Yatağına uzanırsın. Başını o pürüzsüz ahşap dayanağa koyduğunda dışarıdaki dünyanın sesleri kaybolur. Gözlerini kapattığında yalnızca karanlığı değil,
Mısır'ın kadim nabzını da duyarsın. Zihnin değil, ruhun dinlenir. Çünkü bu gecede Maat yerini bulmuştur. Ve sen ebediyetin nabzında bir gün daha tanrılarla yan yana yaşadın. Bu sonsuz döngünün merkezinde derin bir uykuya dalarsın. Yarın güneş yeniden doğduğunda Mısır'ın sana ihtiyacı olacaktır. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.